Merhaba değerli izleyiciler. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Burada benim tasarımım olan derme çatma bir kümes yapımının yanındayız. Bir bayan olarak bu kadar olabiliyor. Daha evvelden kümes yapmışlığım var ama çocukken annemle yapmıştım. Bunu kendi başıma bir şekilde videoları izleyerek, işte internetten tavsiyelere bakarak, okuyarak forum sayfalarını kararlaştırdım. İlk önce gittim, malzemeleri kestirdim. İlk aldığım malzemeler şu kalaslardı. Biraz sağlam olsun diye 5-10 kalaslar aldım. Gördüğünüz gibi bunları şu şekil yanlardan bağladım. İlk önce alt tarafı yaptım. 12'lik çiviler kullandım yaparken. Çok da sağlam oldu. Hatta ikişer tane çiviyle tutturdum. Orta tarafa ben oturduğum zaman tartıyor. Hatta 2 kişi oturduk, yine tartıyor. Sapasağlam oldu. Daha sonra bu alt taraf bittikten sonra da üst tarafı yaptım. Aslında üst tarafı sonradan çaksaydım da olurdu. Çünkü üstü biz buraya sonradan yukarı koyarken çok zorluk çektik. Annem, oğlum ve ben üçümüz bayağı zor kaldırdık bu üstü. Ağır oluyor çünkü, bir de tepeye kaldırıyoruz. Çünkü aşağıdan da biraz yükselti verdiğim için 1,5 metrede direkler olduğu için üst taraf bayağı kollarımızı kaldırarak gücümüzü sarf etmek zorunda kaldığımız bir olay oldu. Bu kalasları birleştirdikten sonra ilk yaptığım şu köşe oldu. Annemden ve oğlumdan destek aldım. Şu direkleri tutmalarını istedim. Direkleri tuttular. Ben şu köşe bağlantılarını yaptım. Bu yan tahtaları da çaktım destek olarak. Dolayısıyla bu direği de çaktıktan sonra arkasından bu lambrileri çaktık. Burası içten görünüşü. Dıştan görünüşü de şu şekilde. Bu lambrileri çakmakta bayağı işçilik istiyor. Vakit alan bir konu. Tabi biz bayanlar olunca yorucu da. Çivi çakmak, çekiç çakmak. Şimdi bu işi yaparken şu kısmını hesap edememiştim. Şurada kalacak boşlukları hesap edememiştim. Gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bunlar o hesapsızlıktan dolayı köşeler oturunca burası boşluk kaldı. Ben buralara şöyle bir çözüm bulacağım. Zaten yine kesteciye birkaç parça daha almaya gittiğimde bunlara takoz kestirip daha sonra bunları içeri doğru yerleştirip tekrardan montajlayacağım. Takoz çakacağım ilk önce. Bir de birazcık bu kanın altta kalmasının sebebi bu yan tahta perdeler ağırlık yapınca şu orta kısımlarda çökme oldu. Ben tabi testereyle kestik. Oğlum kesti bunu. Bu şekilde altına zorla sıkıştırarak montajladık ve çaktık. Çivi çaktık. Aynı şekilde diğer tarafa yaptık ama bunları kesmesi testereyle çok zor. Ben keresteciye gittiğimde bunların hepsinin altına böyle destekler kestireceğim. Ve çakacağım. Daha sanki güzel oldu duruşu. Çünkü bu yanlardan da bu şekil çökmelerin sebebi de o olabilir. Zaten takozları da koyduğumuzda, montajladığımızda bunlar da düpdüzgün sapasağlam duracaktır. Hatta şu perdeleri bugün çakacağım. Perdeleri çaktığımız zamanda da yine onlar birbirlerini tutuyorlar zaten. Şöyle arkada ben onlara bahçe ayıracağım. Bunu 1 metre yüksekliğinde bir kapı yapacağım. Yine bunun bugün malzemelerini hesaplamaya ve ölçü almaya geldim. Burada aşağıya doğru bu çitlere file gereceğim. Ve yine bir sağ tarafına da file gereceğim. Bunlara bir 100 metrekarelik saldığım vakit gezmeye alan bırakacağım. Tüm bahçeye salmayacağım çünkü ekiyoruz tüm bahçeyi. Bu tarafı da yine onların kendi bahçelerine açılan kapı yapacağım. Sadece böyle kapalı alanda tutmak istemiyorum. Buraya bir ne kadar olabilir? 15 metrekare olabilir, 10 metrekare olabilir. Telli kapalı alan yapmak istiyorum gezinmeler için. Şimdi bana diyeceksiniz ki niye bu kadar büyük kümes yaptınız ve bahçe yapıyorsunuz? Aslında çok fazla tavuk almayacağım. 2 tane de kaz almayı düşünüyorum bekçi olarak.
Hani dışarıdan gelecek sansar, tilki ve bir nevi hayvanlara karşı koruma görevi yapsın diye. Ama şöyle düşündüm. Bu cins tavuklardan da almak istemiyorum. Sadece köy tavuğu alacağım. Düşüneceğim şu. Köy tavuğu aldığım zaman kendim çoğaltayım. Kuluçkaya yatsınlar. Civcivleri olsun. Nereden baksanız 15-20 civcivi büyüdüğü zaman sonuçta hemen onları yok etmek ya da ne bileyim bir şey yapmak mümkünatı yok. Zaten de duygusal bağ kurduğumuzdan kesemeyiz diye düşünüyorum horozları. Dolayısıyla bilmiyorum yani. İnsan seviyor çünkü baktığı hayvana. Dolayısıyla büyüdükleri vakitte de burada bir alan lazım. Ne olur ne olmaz diye böyle bir büyük kümes yaptım. Buralara kat atmayı düşünüyorum. Ya sağ tarafa ya da sol tarafa bir kat atacağım. Bir tarafa da tünek yapacağım. Bir bölüm kısma kazlar için, yumurtlamak için bir folluk yapacağım. Tavuklar için 2-3 tane folluk yapacağım. Şimdilik bir tane yaparım ama daha sonra sayıya göre arttırabilirim. Kümesimin ikinci bölümünü de tamamladım sayılır. Kendime göre ikinci bölüm yapmıştım, tamamladım. Bu şekilde kapattım. Bu kadar kapalı bir kümes olmayacak. Videoda biraz karanlık çıkıyor. Işık yansımasından ötürü. Ama tahmin ettiğiniz kadar, burada görünen kadar karanlık değil. Şurada bir telli bölge yaptım. Bu telli bölge açılacak. Bunu emaneten koydum. Çünkü buraya dışarıya bir bahçe yapacağım. Telli güneş görebilecekleri, gezinebilecekleri, toprakta eşelenebilecekleri bir bahçe yapacağım. Ama şimdi ara vermek durumundayım. Tavukları getireceğim buraya. Onu bir ay sonra falan yapmayı düşünüyorum. Çünkü ekim dikim zamanı başladı. Mayıs ayına giriyoruz. Artık toprak işlerine kanalize olmam gerekiyor. Bir de fidanların bakımı var biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bunun ben üstüne ondülin yaptım. Ondülin yaparken şu ondülinler biraz yan seye oldukları için boşluklar kalıyor. Beni sansardan çok korkuttular. Ben de gittim çelik tel alıp bir tane böyle çelik tel gerdim tavana. Bu ondülinin boşluklarından giremesinler diye. Aslında bunları boşluklarını poliüretan köpükle doldurmayı düşündüm ama sonra vazgeçtim. Çünkü o da kağıt gibi bir şey. Çok faydalı olacağını zannetmedim. Şöyle doldurdum buraları. Buraya bir saman yığdım. Yarın tavukları buraya bırakmadan önce buraya saman serpeceğim. Folluk kasa getireceğim. Folluk yapacağım. Sadece şimdilik şöyle bir aparat yaptım. Şöyle tünemeleri için. Bu tarafa da yine kış bahçesi ya da yaz bahçesi ne diyorsak artık telli bölge yapacağım zaman, bir bahçe yapacağım vakit buraya da kat atma işini yapacağım. Şimdilik kümesim benim gözümde bitti. Bu yerlere eskiciden çıkma tahtalar aldım yine. Tahtalar döşedim. Bunlar biraz daha işte suya dayanıklı. Tavukların pislettikleri şeyleri daha rahat emebilecek, çabucak çürümeyecek tahtalar. Şöyle de bir kapı yaptım. Onu da size çekeceğim, göstereceğim. Yalnız dışarıda felaket rüzgar ve soğuk var. Şöyle bir kapı yaptım. Şöyle göstereyim. Böyle boşluğa da oturuyor güzelce. Şurada görmüş olduğunuz üzere arada bir boşluk kaldı. Oradan da olur ya herhangi bir hayvan girmesin diye buradan bir tahta ayarladım. Bu tahtayı içeriden çakacağım. Yarın ya da videoyu kapattıktan sonra. Boşlukları doldurduk. Hatta böyle bunları çakarken labirent parkeleri şurada da bir boşluk oluştu. Gördüğünüz üzere oraya da bir tahta sıkıştırdım, öyle çaktım. Bütün boşlukları kapattım. Yağmurlu olduğu için birazcık kirlendi ama yağmurlu olduğu için birazcık kirlendi labirent parkeleri. Güzel bir havada ben onları kapıyı biraz şu kısımda biraz fazlalık bırakarak yaptım. Böyle örtüsünü tam kapasın diye. Ölçtük, biçtik. Denk getirdik. Size tavuklar için bir bahçe yapacağımı söylemiştim, kapalı bahçe.
Şu anda buraya bir 32-35 metrekare kadar bir bahçe yaptım. Nalburdan fil aldım, gerdim. Şu sol taraf biraz eğreti duruyor ama orasını kümese çivilerle tutturdum. Çünkü oraya direkt dikmedim. Oradan girip çıkacağım. Şimdi şöyle gezelim etrafında. Sağ tarafı çitin direklerine bağladım. Burası kuzey cephe. Buradaki direkleri biraz daha sık dizdim. Hatta burası 40 metrekare kadar olmuş galiba. 5 metre var. Rüzgar alıyor. Çok sert rüzgarda uçurabilir de burayı. Belki daha da sağlamlaştırırım ileride. Bir iki direk daha koyarım buraya. Burası sert rüzgarın aldığı bir yer. Şimdi arkadaşlar bu direkleri bir yarım metre kadar kazdım. Gömdüm. Sonra şöyle bir en alta çiviyi kıvırdım. Ondan sonra üstte çivi. Burası rüzgar ittirdiği için ortalara çakmadım ama diğer taraflarda, ortalarda da çivi var. Bir de bahçe sürülen bir bahçe olduğu için traktörle kot farkları var. Şöyle toprak ve taşlarla kapadım ki aradan kaçmasınlar diye. Kaçınca bunları biraz toparlamak zor oluyor. Şimdi bakalım içeride ne yapıyorlar. Böyle eşeleniyorlar, otluyorlar, su içiyorlar. Burası da ön taraf. Bu telli bölgeyi demirciye yaptırdım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler.